Bugün size öyle bir konudan bahsedeceğim ki hepimizde olan bir düşünce. Hani birini, herhangi bir canlıyı, nesneyi, olayı ya da konuyu duyup gördüğümüzde aklımıza gelen ilk düşünce var ya. Siz bilirsiniz ya. Aile büyüklerinin sevdiği veya uzak dur ondan aman dediği şeyden bahsediyorum. İşte o bizleri koruduğunu zannettiğimiz ama çoğu zaman bizleri engelleyen şey beynimizi kurcalıyor. Namussuz. Çünkü beynimizde ön yargı adında işleri sabote eden bir karakter var. Sanırsın kendisi içimizdeki yargıç Judy ya da hakim Muzaffer. Hatta çözüm olmak konusunda bile sen bu soruna çözüm mü olacaksın? Yok canım sen de. Yapamazsın oğlum boşuna uğraşma. Henüz hazır değilsin bro diyen bir ses var. Ama birçok hareketin öncüsü, düşünürler, bilim insanları, kaşifler, yenilik üretmek isteyen herkes bugün anlatacağım konunun başlığı gibi dev bir yargıçla karşılaştı. Ama sonunda bunu kırmayı başardılar. Ve şu an onların hikayelerini dinlerken duygusallaşıyoruz. Hatta bazılarımız ağlıyor. Çünkü bu adımı atabilmenin önemini biliyoruz. Bu nedenle bugün burada bir toplumun kanayan yarası, insanlığın yüzyıllardır taşıdığı bir yük olan konuyu konuşuyorum. Hepimiz hayatında bu sorunla karşılaştığı veya geliştirdiği anlar olmuştur. Bu insan olmanın bir parçasıdır. Ancak zihnimizin bu tuzaklarını fark etmek ve aşmak mümkündür. Kimi zaman farkında bile olmadığımız, kimi zaman bilinçli olarak beslediğimiz bir sorundan bahsediyorum. Bugün bu görünmez duvarları birlikte keşfedecek, kökenlerine inecek ve çözüm yollarını söyleyeceğim. Zihninde sessizce büyüyen ama hayatlarımızı derinden etkileyen bir konu üzerine. Evet, ön yargılarımızdan konuşacağım. Hepimiz hayata bir ayna tutarız. Bu ayna bizim değerlerimiz, düşüncelerimiz ve inançlarımızla şekillenir. Ancak çoğu zaman bu aynada bir sis vardır. Net göremeyiz. Bu aynalar sanki buharlı duş sonrası gibi kendimizi bile zor tanıyoruz. Bu sis ön yargılardır. Ön yargılar bizi koruduğunu sandığımız görünmez duvarlardır. Ama aslında bu duvarlar bizi sınırlayan kafeslerdir. Yani adam Google gibi yazmadan bile tahmin ediyor. Ama ne yazık ki ön yargılı tahminleri çoğunlukla yanlış. Bugün bu kafeslerin nasıl oluştuğunu, bizleri nasıl etkilediğini ve en önemlisi bu kafeslerden nasıl kurtulabileceğimizi düşünelim. Çünkü ön yargı sadece bireysel değil, toplumsal bir hastalıktır. Vallahi bu hastalık öyle bir yaygın ki Dünya Sağlık Örgütü duysa pandemi ilan eder. Ki ön yargılı olunca maskeyle bile korunamıyoruz. Aşısı da yok. Şimdilik çözümünde empati ve diyalog gibi yan etkisi sevgi olan yöntemler mevcut sadece. Ön yargılar genellikle bilmeden ve farkında olmadan toplumsal çevre, medya ve aile etkisiyle zihnimizde kök salıyor. Ön yargı kelime anlamıyla yeterli bilgi ya da deneyim olmadan bir durum, kişi ya da grup hakkında yargıya varmaktır. Bu yargılar çoğunlukla öğrenilmiş davranışlardır. Çocukken duyduğumuz bir söz, izlediğimiz bir film veya yaşadığımız bir deneyim farkında olmadan zihnimizde bu tohumları eker. Aile, toplum, eğitim sistemi ve medya bu tohumları besleyen en güçlü kaynaklardır. Tabii çocukken yediğimiz sakızların midemizde 7 yıl kaldığına da inanmıştık. Yani demem o ki her söylenene inanmamak gerekiyor. Yoksa çocukken mikrodalga fırınların büyü olduğunu sananlar derneğine üye oluruz hep birlikte. Hatırlar mısınız bilmem. Demet Akbağ'la Çok Aramızda adında bir şaka programı vardı. Çoğunlukla insanların ön yargılarını gözlemleyen bir komedi programıydı. Altan Erkekli'nin de Sen Olsan Ne Yapardın programı ise vicdanlı insanlarla ön yargılı bireylerin ne yaptıklarına bakan programdı. Bu iki program genel itibariyle olaylar karşısında insanların verdikleri tepkileri ölçüyordu. Ön yargılar ise bu iki programda programın işleyişinde önemli bir rol oynuyordu. Sosyal medyada ise genç sporcuların yaşlı karaktere bürünüp insanların ön yargılarını göstermesi veya mağdur rolüne bürünüp insanlardan yardım isteyenler, ön yargı testine tabi tutulan bireyler ile bu sorunları çözüme kavuşturamayız. Örneğin teyze çok açım diyen bir çocuğa teyzenin yardım etmesi, çocuk ailesinin olmadığını söylemesi üzerine yaşlı teyzenin çocuğa üzülüp onun için ağlaması, yaşlı teyzenin bu ön yargı testini geçtiğini gösterir. Farkındalık oluşturur. Hatta insanların görmelerini sağlar. Ama 2 gün sonra unutulur gider. Çünkü o an eğlence, duygularımıza tercüman olması veya hoşumuza gittiği için izliyoruz. Bu sorunu nasıl yoluna koyarız diye düşünmüyoruz.
Belki de başkalarının mağdur birine yardım ettiği videoları görünce başkası yardım etti işte deyip tatmin oluyoruzdur. Bu son söylediğim de bir önyargıydı ama pozitif anlamda. Peki önyargılarımız neden bir anda hayatlarımızda bu denli önemli rol oynuyor? Bilim bize önyargının beyinde belirli alanlarla ilişkili olduğunu gösteriyor. Beyin tehdit algılama konusunda amigdala gibi bölgelerle çalışır. Amigdala bilinmeyen bir durumu tehdit olarak işleyebilir ve ön yargı yaratabilir. Amigdala korku ve tehdit algısıyla çalışırken bizi hızla yargıya varmaya iter. Ve şöyle der: tehdit, tehlike, kaç, saklan, yargıla. Nakarat gibi oldu değil mi? Her neyse. Psikolojide beynimizin hızlı karar alma mekanizmalarının evrimsel kanıtları olduğu vurgulanır. Atalarımız için hızlı karar almak bir hayatta kalma mekanizmasıydı. Bilinmeyen bir sesi tehdit olarak algılamak hayatta kalma şansını arttırırdı. Ancak modern dünyada bu hızla karar alma mekanizması çoğu zaman gerçeklikten kopuk yargılara yol açıyor. Bir insanı yalnızca ten rengine, dini inancına veya ekonomik durumuna göre yargılamak günümüzün karmaşık sosyal yapısında büyük sorunlar doğuruyor. Bu tam olarak şu: salatayı sadece domatesine bakarak sevmemek gibi. Ya bir dur, içinde roka var mı? Sos güzel mi? Limon sıkılmış mı? Tadına bakmadan yargılamak olur mu hiç? Yani modern dünyada bu mekanizmalar adaletsizliğe ve ayrımcılığa yol açabiliyor. Daha net olması için şöyle anlatayım. Bizim atamız kaplan görünce kaçıyordu. Şimdi biz dövmesi var, elbisesi değişik veya tıraş şekli negatif hissettirdi, kesin tehlikelidir diye kaçıyoruz. Kaplanla dövmeli çocuk arasında biraz fark var sanki. Öyleyse ön yargılar beynimizin hızlı karar alma mekanizmasının bir yan etkisi olarak doğmuş olabilir. Ancak modern dünyada bizi birbirimizden ayıran, toplumu kutuplaştıran büyük bir engel haline gelmiştir. Ya da halk arasında kesin bu böyledirci beyin virüsü. Yani beynimiz biz ve onlar kategorilerini oluşturma eğilimindedir. Sanki elimizde birer makas var, bu bizden değil kes gitsin modundayız. Arkadaşım, bu ülke patchwork gibi farklı renklerle güzelleşiyor. Tek renk olsa bazı nevresim takımları gibi sıkıcı olurdu. Beynin prefrontal korteksi mantıklı düşünmeyi ve dürtülerin kontrolünü sağlayarak ön yargıları aşmamıza yardımcı olur. Bu farkındalık beynimizi yeniden eğitmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Yani prefrontal korteks ise mantık ve rasyoneliteyi devreye sokar. Ön yargılarımızı sorgulamak ve aşmak için bu bölgeyi aktif şekilde kullanmamız gerekir. Geçmişte yaşadığımız olumsuz deneyimler de ön yargılarımızı besler. Bir insan ya da bir grup hakkında olumsuz bir deneyim o kişi hakkında ya da o gruba yönelik genel bir yargıya dönüşebilir. Beynimiz tehlikeyi hızlıca hatırlamak için şu yargıları saklar. Ancak bu yargılar genellikle gerçekliği yansıtmaz. İşte burada amigdala devreye giriyor. İşte beynimizin içindeki bu iki eleman her gün tartışıyor. Ve biz de her gün karar verirken bu tartışmayı dinliyoruz. Bazen bağıranı, bazen bilgeyi. Bir de aynı nöronlarımız var. Empati kurmamızı sağlayan bu beyin hücreleri başkalarının duygularını anlamamıza yardım eder. Ancak güçlü ön yargılar empatiyi bile engelleyebilir. Beynimizin bu işleyişini anlamak, ön yargılarımızı bilinçli çabayla nasıl aşabileceğimizin de ipuçlarını verir. Yani aynı nöronlar karşındakini anlayabilmeni sağlayan beyin hücreleri. Ama bu ayna bazen buharlanıyor. O buharın adı tabii ki ön yargı. Sadece bir örnek üzerine düşünün. Medyada sürekli olarak belli bir grubu tehdit olarak gösteren haberler amigdalamızı tetikleyerek bu gruba karşı ön yargılar geliştirmemize neden olabilir. Ayrıca ön yargıya maruz kalan insanların zamanla kendilerine yönelik algıyı içselleştirilmesi görülmüştür. Ben yeterince iyi değilim ya da ben bir yere ait değilim düşüncesi bireyin özgüvenini ve motivasyonunu yok eder. Bu da toplumsal ayrımcılığı besleyen bir kısır döngü yaratır. Empati, ön yargıları aşmak için güçlü bir araçtır. Karşımızdaki kişinin ne hissettiğini anlamak, onu dinlemek ve kendimizi onun yerine koymak ön yargılarımızı sorgulamamıza olanak tanır. Karşımızdaki kişinin hikayesini dinlediğimizde, onun ne hissettiğini anlamaya çalıştığımızda ön yargılar yavaş yavaş kaybolur. Örneğin farklı bir etnik kökene sahip komşumuzla samimi bir sohbet etmek onunla ilgili ön yargıları kırabilir. Kısacası empati bir başkasının ayakkabısını giymek gibidir. Ama dikkat, o ayakkabı 42 numara. Sen 39 giyiyorsan yürüyemezsin. Yani empati
sadece onu anlamaya çalışmak değil, aynı zamanda onun yerine düşünürken kendi ön yargılarını biraz bir kenara koyabilmektir. Bunu somutlaştırmak için size gerçek hayattan bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir mahkumun tahliye sonrası yeni bir hayat kurma çabalarını ele alalım. Toplumun ön yargısı nedeniyle iş bulamayan bu birey sonunda bir girişimci tarafından istihdam edilir ve o iş yerinin en verimli çalışanı olabilir. İşte ön yargıları aşıp empati kurup insanlara şans verdiğimizde elde edilebilecek sonuçların küçük bir örneği. Çoğu iş yeri zaten adli sicil kaydında herhangi bir suç ibaresi gördüğünde işe alımı o anda durduruyor maalesef. Yani adam cezaevinden çıkıyor, elinde CV'si, yüzünde umut ama toplum senin sabıkan var deyip adeta görünmez bir no entry tabelası takıyor suratına. Sanki adam tahliye olmamış da uzaylı kampından firar etmiş gibi bakıyorlar. Özelliğini sorunca o sırada eski mahkum da diyor ki vallahi koğuşta 12 kişiyle aynı battaniyeyi paylaştım, daha ne yapayım diyor. Eski mahkum deyince sanırım işverenlerin aklına Hollywood'dan fırlamış kaçış planı geliyor. Ama adam içeride sudoku çözmüş, çay demlemiş. Yani öyle Ocean Eleven's'lık bir durum yok aslında. Engelli bireylerin işe girme süreci ise bambaşka bir sorun. Kısa bir zaman öncesine kadar ben bir firmada insan kaynakları uzmanı olarak çalışıyordum. Engelli bireyleri işe almamız gerekiyordu. Kanun gereği toplam personelin belli bir oranı kadar engelli personel çalıştırmak zorunluluğu var. Engelli bireyler diyoruz ama sistem engelli olunca çay taşıyabilir mi diye felsefe yapmaya başlıyorlar. Sanki işe alım değil, Marvel'a süper kahraman seçiyoruz. Neyse, engelli personelleri İşkur sayesinde bulduk. Kurum doktoru inceleme yaptı. Çoğuna iş güvenliği gereği tehlikeli işlerde çalıştırılması sakıncalı dediler. İkinci defa işe alım sürecini başlattım. Tekrar aynı tepkiyle karşılaştım. En son kurum doktoruna şunu demiştim. Sayın doktorum, ben sağlam engelli bulamıyorum. Kurum doktoru bu sözüme gülmüştü. Yani engelli olan bir kişide nasıl istenilen özelliği bulabiliriz ki? Ya da arayabiliriz ki? İlla ki istenilen özelliğin altında olması gerekiyor. Kurum doktoru hak vermişti ve o şekilde işe alımları yapabilmiştim. Ve şimdi sorunsuz bir şekilde çalışıyorlar. Performansları da gayet iyi. Hatta o kadar iyi çalışıyorlar ki şirketteki sağlamlar arada dinleniyor ama engelli çalışanlar fişek gibi. Anlatmak istediğim ön yargılarımız işe alım süreçlerinde de büyük bir sorun oluşturuyor. Ön yargıların nasıl beslendiğini anlamak için medyayı, ekonomiyi ve eğitimi incelemek de önemlidir. Medyanın olumsuz stereotipler oluşturmadaki etkisi yadsınamaz. Yani medya ön yargılarımızı pekiştiren veya kıran en güçlü araçlardan biri. Haberler, diziler ve filmler bize sürekli biz ve onlar algısı yaratır. Çoğu zaman farkında olmadan zihnimizde belli gruplar için stereotipler oluşur. Medyada sürekli olarak belirli grupların olumsuz temsil edilmesi bu önyargıları körükler. Dizi açıyorsun, medyanın hep negatif gösterdiği bir yüz varsa kesin ya mafya olur ya dolandırıcı. Engelli biri varsa ya mucizevi bir zekaya sahip ya da başına hep bir trajedi gelir. Gerçek hayatta ne bunlar var ne de fonda o müzik çalıyor. İşte filmlerdeki suçlu karakterlerinin belli bir etnik kimlikle eşleştirilmesi toplumda bu kimlik hakkında kalıcı olumsuz yargılar oluşturabilir. Ön yargılar bireyler arasındaki güvensizlik, toplumda eşitsizlik ve ayrımcılık doğurur. Bir bireyi yalnızca etnik kimliği, dini inancı ya da ekonomik durumu nedeniyle değerlendirmek onun potansiyelini görmemizi engeller. Medyamız sağ olsun ön yargıyı evlerimize Full HD olarak getiriyor. Dizilerimizde entrika, dedikodu, acımasızlık, agresiflik var. Bir süre sonra izleyici bunları normal olarak algılamazsa çok iyi olur valla. Bir karakter filmde suçluysa illa belli bir tipe benziyor. Yani suçlu olmak için özel bir katalog var da oradan seçiyorlar sanki. Dizi izlerken bu kesin kötüdür diyoruz. Niye? Örneğin sakalı var. Yani o anda sakal eşittir kötü adam. Peki ya Gandalf? Onu nereye koyacağız? Ancak çözümünde ise olumlu örnekler de mevcuttur. Yani medya aynı zamanda değişim için bir araç olabilir. Farklı kültürleri ve yaşam tarzları tanıtan belgeseller, ayrımcılığa dikkat çeken hikayeler toplumda farkındalık yaratabilir. Yani medya dediğimiz şey bir nevi sihirli değnek gibi. İsterse seni zombiye çevirir,
isterse Mevlana'ya. Bir bakıyorsun haberlerde gençler tehlike saçıyor. Sonra bir başka programda aynı gençler geleceğin liderleri diye belgesel yapılıyor. Hangisine inanalım şaşırıyoruz. Medya öyle bir araç ki isterse seni Paris'te moda ikonuna, isterse mahallede kayıp ilanına çevirir. Kanal kanal dolaşıp bir yandan çay içerken dünyayı değiştirebiliriz aslında ama biz hala "ya bu dizi gerçek mi ya?" tartışmasındayız. Eğitim ise bu değişimin temel taşıdır. Çocuklarımıza çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu ve herkesin eşit derecede olduğunu öğretmek ön yargıların kök salmasını engeller. Çocuğa daha küçük yaşta şunu öğretmeliyiz. Bak evladım, herkes senin gibi toz kenarını sevmez. Ama bu onları kötü yapmaz. Çeşitlilik budur. Yani çocuklara daha küçük yaşlarda çeşitliliğin bir tehdit değil, bir zenginlik olduğunu öğretmek gelecekte daha adil bir toplum inşa etmenin en sağlam yoludur. Çocuklara bunu anlatmanın başka bir yolu da var. Mesela Lego yapmak. Lego parçaları, farklı parçalar var ya, o farklı parçalar bir araya gelince harika şeyler olur. Hepsi aynı olsa sadece düz duvar çıkar. Yani sıkıcı bir apartman gibi. Farklı kültürlerle tanışmak ayrımcılığın temelindeki cehaleti de ortadan kaldırır. Okullarda ön yargı, farkındalığa yönelik eğitimler geleceğin daha adil toplumunu inşa etmenin en güçlü yollarından biridir. Çocuklara farklılıklara saygıyı ve empatiyi öğretmek onları hoşgörülü bireyler olarak yetiştirecektir. Ekonomik eşitsizlikler ön yargının önemli bir tetikleyicisidir. Fakir bireylere yönelik ön yargılar ekonomik reformlarla azaltılabilir. İşte bu yüzden bireysel farkındalığın yanı sıra sistemsel değişimler de önemlidir. Fakir bireyler tembel olarak etiketlenir. Bizde ön yargı öyle bir çalışıyor ki etiket makineleri bile bizden özür diler. Kıyafetlerine bakarız. İkinci el mi bu? Demek ki disiplinsiz. Oysa o ceketle belki 3 kişilik evi geçindiriyor bu adam. Dış görünüşüne bakarak insan yargılamak, kitabın kapağına bakıp filmin sonunu tahmin etmeye benzer. Hiçbir şey anlaşılmaz ama bir sürü spoiler yersin. Cezaevinden çıkanlar güvenilmez olarak damgalanır. Farklı kültürlere sahip olanlar tehlikeli olarak algılanır. Kıyafeti kötü olan biriyle yakın ilişkiler kurmaktan kaçınılır. Yani etiket makinesi gibiyiz. Peki ön yargılar kime fayda sağlar? Aslında kimseye. Aksine toplum bağlarımızı zayıflatır, bireylerin özgüvenini yok eder ve bizi gelişimden alıkoyar. Sadece bakıyoruz. Gömlek buruşuk, düzensiz. Telefon eski, başarısız. Gülümsemiyor. Oo, soğuk insan, soğuk insan. Yani tanımaya çalışmak yerine etiketle ve devam et mantığı. Sanki insan değil, market rafındayız. Ekonomik sıkıntılar içinde büyüyen ve toplumun başarısız olarak damgaladığı bir gencin hikayesine baktığımızda bu genç kendisine inanan bir öğretmen sayesinde hayatını değiştirir. Şimdi o genç bir öğretmen olarak diğer çocuklara umut vermektedir. Yani kısaca kurtarılan öğrenci sonra gider başkalarının Harry Potter olur. Ön yargılar bireylerin ekonomik fırsatlara da erişimini de engeller. Birçok işveren yalnızca bir isim ya da fotoğrafa bakarak adayları elemekte. Böylece yetenekli bireylerin önünü kapatmaktadır. Ön yargılar ayrıca sosyal bağları zayıflatır, toplum içindeki çatışmayı artırır. Yani ön yargı düşüncenin tembelliğidir. Zihin çalışmayı bırakınca dedikodu başlar. Örneğin iş görüşmesinde bir adayın yalnızca dış görünüşüne bakarak uygun olmadığını düşünmek ya da bir komşunun sosyoekonomik durumuna bakarak onun hakkında olumsuz yargılara varmak gibi. Sevgili izleyiciler, hepimiz ön yargılara sahibiz. Yani ön yargılar bizde öyle yerleşmiş ki apartmandaki asansöre biri binince içimizden FBI sorgusu başlıyor. Bu kim? Nereden geldi acaba? Nereye gidiyor acaba? Sakin ol. Sadece 3. kata çıkıyor. Önemli olan bunları fark etmek ve değiştirmek için adımları atmaktır. Kendimize şu soruları sormalıyız. Bu düşünce bana nereden geliyor? Beni bu yargıya iten şey ne? Bu yargı gerçekten doğru mu yoksa bir genelleme mi? Bu sorular ön yargıyı kırmanın ilk adımıdır. Kendi içsel diyalogumuzu değiştirdiğimizde ön yargılarımızın hayatımızı yönetmesine engel olabiliriz. Unutma, dış sesin güzel olsa da iç sesin ayarsızsa mikrofona gerek kalmadan herkes seni duyar. Çözüm olmak için atabileceğimiz adımlar arasında empati kurmak, farklı insanlarla etkileşimde bulunmak, eğitimle bilinçlenmek ve toplumsal düzeyde farkındalık yaratmak bulunur. Ön yargılara karşı başlatılan bir kampanyanın sadece bir kişiyi bile değiştirdiğini düşünün. O kişi başkasını etkiler ve bu zincirleme olarak devam eder. Toplumsal düzeyde ön yargıyı kırmak için yapılabilecek çözümler sayısızdır. Eğitim reformları, iş yerinde ayrımcılıkla mücadele politikaları,
Medyada olumlu temsiller ve empatiyi teşvik eden sosyal projeler bu sürecin önemli parçalarıdır. Toplumda her birey bir diğerine karşı sorumludur. Daha eşit ve adil bir dünya birbirimizi anlamakla mümkündür. Evet, toplum birbirine bağlı WhatsApp grubu gibiydi. Biri bir yanlış mesaj atabilir. Bu durumdan rahatsız olabiliriz. Ama unutmayalım, grubu terk ettiği yazısı değil, birlikte başardık yazısı görmek istiyoruz. Bak aklıma ne geldi. Bazen gözün birine ilişir ya, hani birine benzetirsin o kişiyi. O sırada ne bakıyorsun lan diyen adamlar var. Ne bakıyorsun lan it? Buradaki ön yargı nedir? Neden yapılır hala çözmüş değilim. MİT ya da CIA bakmalı buna. Bugünkü konuşmamızı şu şekilde değerlendirebiliriz. Ön yargı iyi midir, kötü müdür diye düşünürseniz ön yargı bizleri tehlikeden korumak için iyidir. Lakin ön yargı genel anlamda fırsatları kaçırmamıza, ayrımcılık oluşturulmasına ve eşitsizliğe sebep olduğu için kötüdür. Yani bak şimdi, eğer vahşi doğadaysan ve bir çalı oynuyorsa aslan mı bu diye düşünmen mantıklı. Ama modern şehirdeyiz. Oynayan çalı var ya, muhtemelen TikTok çekiyordur. Ön yargı gözlerimizdeki perde, zihnimizdeki sınırdır. Bu perdeyi kaldırdığımızda insanların gerçek benliklerini ve gerçek potansiyelini görebiliriz. Ön yargılarımızı tanımak ve aşmak daha barışçıl ve daha kapsayıcı, adil bir toplum için ilk adımdır. Hepimizin içinde bir değişimi başlatacak güç var. Ön yargılarımızı geride bırakıp daha kapsayıcı bir toplum inşa edelim. Bugün burada konuştuğumuz ön yargılar her birimizin içerisinde bir yerlerde mevcut. Ancak bu duvarları yıkmak ve kendi zihnimizde bir devrim başlatmak mümkün. Ön yargılarımızı fark edip onları aşmak sadece bireysel bir kazanım değil, toplumsal bir ihtiyaçtır. Yani değişim bireyle başlar, toplumla büyür. Sizlerin katkılarıyla Çözüm Ol platformunun bu konuya da ışık tutabileceğine inanıyorum. Hepimiz ön yargılarımızla yüzleşebiliriz. Abone olduğunu, videoyu beğendiğini, dostlarınla videoyu paylaştığını ve düşüncelerinizi yorumlarda belirttiğinizi düşünüyorum. Ama en önemlisi daha önce yapmış olduğum videoları izlemenizi öneriyorum. O videolarda hayatına dair kendin için muhakkak bir şeyler bulacağına eminim. Son sözüm, Çözüm Ol ailesi olarak gelin ön yargılarımıza çözüm olalım. Belki bir tebessümle, belki bir muhabbetle ama mutlaka birlikte.